Hem Kur'an hem de eski ahite göre Allah Habil ve Kabil'den bir sunu, bir adak ister. Kabil adağının kabul edilmemesine çok kızar ve kardeşi Habil'i öldürür. Sümer mitolojisinde ise tanrıça İnanna kendisine bir eş seçmek ister. Çiftçi yani Kabil ve çoban yani Habil bu izdivaca talip olurlar. Bu mücadele o dönemlerin en gözde mesleklerinin çiftçilik ve çobanlık olduğu gerçeğini de fısıldıyor bize. Öyle ki bu meslek sahipleri evlilik için bir tanrıçaya dahi talip olabiliyorlar. Tanrıça Hathor, Samanyolu galaksisi ile ilişkilendiriliyor. Hatta Hint mitolojisinde inek yine kozmos ile ilişkilendirilmişti. Yani Hathor mitinin orijinine gelmiş olduk inanmayla. Bu videoda artık Hz. Musa'yı daha fazla Hathor ile meşgul etmeden her şeyin başlangıcı olan Hz. Adem ve Hz. Havva dönemine ve iki oğluna geçiş yapıyoruz. Evet, Habil ve Kabil'den bahsediyoruz. Sümer mitolojisindeki ismiyle çiftçi çoban ve İnanlı'nın onlardan birini eş olarak seçme hadisesi. Kur'an-ı Kerim Maide suresi 27 ve 32. ayetler arası Adem'in iki oğlu olarak geçerken eski ahitte Habil ile Kayın olarak isimleri zikredilir. İlgili kısımlara dair hem Tevrat hem de Kur'an ayetlerini gösteren linkleri açıklama kısmında sizlerle paylaşıyor olacağım. Hem Kur'an hem de eski ahite göre Allah Habil ve Kabil'den bir sunu, bir adak ister. Habil çoban, Kabil ise çiftçidir. Her iki kutsal kitapta Habil'in adağının kabul edilirken kardeşininkinin reddedildiğini yazar. Adaklarının içeriklerinin ne olduğunu eski ahitte görüyoruz. Kayın toprağın ürünlerinden Rabbe sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti, Kayın'la sunusunu ise reddetti. Kabil adağının kabul edilmemesine çok kızar ve kardeşi Habil'i öldürür. İnsanoğlunun işlediği bilinen ilk cinayet olarak da tarih kitaplarına geçer. Sümer mitolojisinde ise tanrıça İnanna kendisine bir eş seçmek ister. Çiftçi yani Kabil ve çoban yani Habil bu izdivaca talip olurlar ve İnanna için mücadele ederler. Nihayetinde İnanna çobanı eş olarak kendisini seçer. Bu mücadele o dönemlerin en gözde mesleklerinin çiftçilik ve çobanlık olduğu gerçeğini de fısıldıyor bize. Öyle ki bu meslek sahipleri evlilik için bir tanrıçaya dahi talip olabiliyorlar. Aynı motifi Yunan mitolojisinde bereket tanrıçası Demeter'in çiftçi ile olan birlikteliği ve ondan bir oğlu olması metinde de görebiliyoruz. Konuyu dağıtmayalım. İnanna Sümer mitolojisinde aşk, bereket ve savaş tanrıçası olup adı Sümerce Nin Ana, gökyüzünün hanımı manasına gelir. Hemen ilk videomuzu hatırlayalım. Mısır mitolojisinde de tanrıça Hathor, Samanyolu galaksisi ile ilişkilendiriliyor. Hatta Hint mitolojisinde inek yine kozmos ile ilişkilendirilmişti. Yani Hathor mitinin orijinine gelmiş olduk inanmayla. Sümer şehirlerinde tarım ve hayvancılık en gözde mesleklerdi vurgusunu yaptık az önce. Yerleşik toplum hayatına geçmenin ilk adımı avcılık ve toplayıcılıktan vazgeçmek ve tarım ürünlerini yetiştirmekti. Böylece hem yiyecek bulmak daha kolaylaşmıştı hem de toplu yaşamdan dolayı güvenlik için artık fazla kaygılanmak gerekiyordu. Bu nedenle çiftçilik ve hayvancılık adeta kutsanan meslekler olmuştur. İnanla neden çobanı kendine eş olarak seçmiştir? Bunun cevabını da bizzat Mahatma Gandhi'nin inekler ile ilgili sözlerinden buluyoruz. Kutsallaştırma konusunda niçin ineğin seçildiği bana göre açıktır. Çünkü inek Hindistan'da en vefalı dosttur. O bereket kaynağıdır. Sadece süt vermez, aynı zamanda tarımı mümkün kılar. O milyonlarca Hintlinin süt anasıdır. İneği koruma, Hinduizmin dünyaya bir hediyesidir. Dahası Hinduizm
Hintliler ineği koruduğu sürece baki kalacaktır. Evet, İnanna çiftçiyi değil çobanı seçmiştir. Çünkü hiçbir teknolojik araç gerecin olmadığı ve hatta düşünülmediği bir çağda çiftçiliği mümkün kılan büyükbaş hayvanlardı. Hatta ileriki dönemlerde ticaretin yapılmasını mümkün kılan yine at, deve gibi hayvanların varlıklarıdır. İnanna Sümer mitolojisinde inek olmamakla birlikte bereket ve üretkenlik için ineği tercih etmesi, yani çobanı tercih etmesi yadırganacak bir unsur değildir. İnanna'nın kendisinin bir kadın olması da üretkenlik ve bereket adına toplumun kendisine yüklediği anlam ile ilişkilidir. Fark ettiğimiz gibi Sümerler çiftçi ve çoban arasında geçen mücadeleyi tanrısal bir güce bağlamışlardır. Bunu da bereket ilişkisinden dolayı bir kadına atfetmişlerdir. Kendilerinden önce Göbekli Tepe gibi bir medeniyet geçmiş olması bu tanrısal gücün mahiyeti hakkında zaman içerisinde bir bozulmanın varlığını da işaret etmektedir. Tıpkı eş olarak kendisine çobanı seçen İnanna'nın bizzat kendisinin Mısır ve Hint mitlerine inek olarak geçmesi kadar radikal bir bozulma üstelik. Önce Adem ve Havva'nın oğullarının Allah'ın takdirini kazanmak için adak sunmaları Tanrıça ile evlenmek mücadelesine dönüştürüldü. Akabinde daha da radikal bir bozulma ile farklı zaman ve coğrafyalarda Tanrıça bir ineğe dönüştürüldü. Hani kulaktan kulağa fısıldama oyunu oynarız ya, en nihayetinde dile getirilen ifade başlangıçtan tamamen farklı bir anlama bürünür ki biz de şaşırırız. En başta söylediğimiz cümle bu değildi, nasıl bu hale geldi diye. Habil ve Kabil olayında da aynı saptırılmış ifadeler silsilesiyle karşı karşıya kaldığımız aşikar bir biçimde kendini belli ediyor. Hathor ve İnanna ve hatta Hazreti Musa video serisi henüz burada bitmedi. Sadece bu konuyu burada kapatmış olduk. Bu kadar kuvvetle çarpıtılmış kaynak olaydan daha farklı video konularımız da çıkacak elbette ki. Ama ileriki dönemlere bırakıyorum onları. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı ve bilgiyle kalın diyorum. Ve eğer hala abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim.